Tokyo'dan merhaba. Süpri abi kanalı, biliyorsunuz nasıl yapılır kanalı. Burada da en önemli yapacağımız şey, bu yıllar sürecek bu videolar. Hemencecik olabilecek bir şey değil ama size misalden son meyveye kadar mantar nasıl ekildiğini göstereceğim. Nasıl misal yapıldığını, misali mantardan nasıl aldığınızı, nasıl kolonyalayacağınızı daha önce bir web sitesinde yazıyordum. Aslında bir kitapçık oluşturmayı düşünüyordum. Kitapçık gibi, yani bir bedava dağıtacağım bir kitapçık olsun istiyordum. O zaman alıyor, olmuyor. Zaman da bulamıyorum. Zaman buldukça video çeke bunu yapmayı düşünüyorum. Daha önce Ağaçlar.net'te yazarak soruları olan insanlara, arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Şimdi videonun daha uygun olacağını düşündüm. Çünkü hem kopyalayamıyorlar, yazdığımız zaman alıp çalıp kendisi yapmış gibi gösterebiliyor. Birkaç olay da başıma geldi. O yüzden de pek yazı yayınlamak istemedim. Ondan sonra Tayfun var burada. Tayfun bitti. 3-5 saat önce geçti, bu ardı. O yüzden rüzgarın sesini duyuyorsunuz mikrofonla birlikte. Mikrofondan. Evet, elimden geldiğince bütün detaylarını anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz kütükleri 3 tane. Belki bu yıl bir tane daha ekleyebilirim, bir ya da 2 tane, başka bir çeşit mantar yapabilmek için. Kütüğe mantar ekeceğiz. Size şöyle göstereyim öncekileri. Bunlar shiitake kütükleri. 2 tanesini geçen yıl yaptım. Yani 1 yıllık, 2 tanesi de 2 yıllık. Daha öncekileri şey yapmadım. Bu eve yeni taşındık, evi yeni aldık. Birkaç yıl oldu. Eskileri eskileri attık, bitti zaten, ömrü de tükenmişti onlar. Evi taşırken getirmedik, yeniden yaptık. İşte en eskisi 2 yıllık. Bu yıl o 2 yıllık olanlar bu yıl mantar vermeye başlayacak. Geçen yıl verdiler ürün ama çok az verdiler. Size belki gösterebilirim, biraz daha yakına gideyim. Bu gördüğünüz ekilmiş mantar, şurada görüyorsunuz. Aşıladığım fitiller bunlar. Şurada eskimiş, burada mum kalıntılar var. Mum kalıntıları kalmış. Mumla kaplamıştık. Şurada da biraz ilerisinde de yenisi var. Bu yenisi fark ediyorsunuz. 1 yıllık bu. Kütüklerin rengi de farklı. Şöyle. Ve bu kütük şöyle göstereyim bir nokta bularak. Evet, şuradan görebiliriz. Evet, buradan görüyorsunuz kütüğün iç kısmını. Biraz daha şöyle kazımaya çalışayım. Altı görebilecek mi? Şurası daha mı iyi? Şöyle yukarı çıkalım. Burada da kendiliğinden çıkıyormuş. Evet. Şurada da göstermeye çalışayım kabuğun altını. Normalde bunu yapmamanız gerekiyor. Yani yapmanızın bir anlamı yok. Görüyorsunuz şurada kabuğun altında tamamen aşılanmış kütük. Evet, kütüğünüzün olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz ama kazmayın. Kabuk kendisi düşsün gereken yerde. Çünkü kabuk şeyi tutuyor, nemi tutuyor. Bir arkasına falan bakayım, göz vermeye başlayanlar vardır belki. Evet, henüz bir şey yok. İşte bu ay başlayacak bu. Bu ayda artık yavaş yavaş şey almaya başlayacağız. Mantar almaya başlayacağız. Şurada bir patlama var. Şu kısımda. Görebiliyor musunuz? Evet. Şu kısımda bir hafif patlama var. O geçen yıldan kalma olabilir ya da böcekler yapmış olabilir, bilmiyoruz.
büyük ihtimalle oradan bir tane mantar çıkacak. Böyle bir kabarma oluyor. Ondan sonra oradan yavaş yavaş pinler çıkmaya başlıyor. Evet, bu şekilde bahçenize şöyle dizebileceğiniz kütük yapabilirsiniz. Bu kütüklerin ömrü 4-5 yıl. 4-5 yıl burada bir kere yaptıktan sonra, evet, 1-2 yıl bekliyorsunuz. Tabi verim alamıyorsunuz ama daha sonra 3-5 yıl ayrı kütükten devamlı mantar almaya başlıyorsunuz. Ayrıca kütükte olan mantar komposta olana göre daha lezzetli oluyor. İşte evde yiyecekseniz, kendiniz tüketecekseniz tavsiye ettiğim kütük. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Burası da daha önce yaptığım kavak mantarı dediğimiz kavak mantarı dediğimiz tür. İşte burada da kavak mantarı çıkıyor. İki ayrı teknik uygulayacağız. Bir teknikte kütükleri keseceğiz. Bir kütük yaklaşık 4-5 parça, 18 santim 20 santim gibi kesiyorum. Aslında daha önce 4 parça yapıyordum da biraz daha fazla çeşit yapabilmek için, size gösterebilmek için ekmediğim mantarları da ekeceğim. Yani normalde kullanmadığım şeyler. O yüzden bir kütüğü 5'e böleceğiz. Bunlar 90 santimlik kütükler. Bir kütüğü 5'e böleceğiz. O bölündüğümüz kütüklerden işte yere gömeceğimiz olacak. Kavak mantarları özellikle. Onları yere gömerek yapacağız. Shiitake yapmayı düşünüyorum aynı şekilde, bir tane kütüğü. Shiitake'nin nasıl yapıldığını da görebilirsiniz diye. Aslında fitilleme tekniği aynı. Ölçüm falan aynı ama daha önce resim falan da çekmiştim anlatabilmek için. Ama zannedersem videoda göstermek, yapmak, bir tane yapmak daha gördüğünüz zaman daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa daha fazla çeşit yapabilirdik. Efendim, şimdi iki çeşit kavak mantarı yapacağız. Beyaz ve siyah, kahverengi mi diyelim, öyle grimsi bir çeşit var. Normal bildiğimiz kavak mantarı rengi, bir de beyaz çeşidini yapacağız. İki çeşit o. Ondan sonra bir çeşit de reishi yapmayı düşünüyoruz. Reishi mantarı ekeceğiz. Bunu da Türkiye'de bayağı kullanmak isteyenler var, yemek isteyenler. Efendim, bunu nasıl kendiniz yapacaksınız, nasıl ekeceksiniz, nasıl tüketeceksiniz, onu göstereceğiz. Çıktığında tabii tüketimi. Reishi mantarı iki çeşit, iki ayrı renk, iki ayrı tür kavak mantarı. Shiitake mantarı 4 çeşit. Bir de burada şey deniyor, Türkçesini ne bilmiyorum da, aslan yelesi anlamına geliyor İngilizce, lion man denilen mantar var. Bir ihtimal onu da yapabilirim. O da ilginç bir mantar, ilginç bir görüntüsü var. Yine o da sağlık şeyleri olarak yani yenebilir bir mantar ve ilaç amaçlı kullanılıyor. Burada ekeceğimiz mantarların tamamı aynı amaçla kullanılıyor. Reishi hariç. Reishi sadece ilaç amacıyla üretiliyor. Yenilebilen bir mantar değil. Onun haricinde Shiitake yine kanser araştırmalarında falan denemeler yapılıyor. Yani o hakkında, kansere bir şey yapıp yapılmadık kesin bir bilgi yok. O hakkında denemeler yapılıyor. İşte Reishi biliyorsunuz, bir sürü şey anlatılıyor hakkında. Ondan sonra bu şeylerde benim favorim Shiitake, kütüklerimden görüyorsunuz. 5 kütük var. Bunu da eklersek 6. kütük olacak. Bir tane daha eklersek. Shiitake bol bol tüketiyoruz burada. Marketten de alarak. Lezzetli bir mantar. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.
Fitiller hazır olduğunda bir sonraki videoda fitillemeye başlayacağız. Ayrıca bu iki ayrı seri olarak yapmayı düşünüyorum. Bir işte bu kütükte mantar serisi. Onu ayrı bir şey olarak playlist yapacağım. Onu öyle takip edeceksiniz. Bir de işte misel üretimi ile ilgili ikinci bir playlist yapmayı düşünüyorum. Bir de agar nasıl yapılır? Ondan sonra petriye mantar nasıl kolonlanır, onları göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. İki ayrı playlistte iki ayrı şekilde gideceğiz. Dediğim gibi birkaç yıl sürecek bunun sonuçlarını görebilmek. Bazıları sonuçları erken göreceğiz, bazıları uzun sürecek. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Size de anlatacağım şey hobi olarak nasıl yapacağınız bu işi, evinizde, bahçenizde nasıl yaptığınız, işte ben nasıl yapıyorum görüyorsunuz. O şekil. Yani bir ticaretini falan yapmıyorum. O yüzden ticari şeylerini pek fazla da bilmiyorum. Beni pek fazla da ilgilendirmiyor o kısmı. Dediğim gibi hobi olarak yaptığımız için sıfırdan sonuca nasıl gideriz, o bizim için o önemli, çünkü en eğlenceli kısmı orası. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada rüzgar hala fazla. İşte görüyorsunuz, devrilmesin diye şeyi bağlıyorum, ağaçları tek bir tele bağlı aslında bunlar. Normalde bunu şeye dayamak lazım, ağaca ya da bir yere, bir noktaya. Ben işte dayamıyorum, işte böyle yapıyorum. Gölgede olması gerekiyor, fazla ışık almaması gerekiyor, ama hiç ışık almadığı durumda da olmuyor. Bunları aşama aşama göreceğiz. Sağlıkla kalın efendim.